Hepinize sıcak bir Mersin sabahından günaydın. Bugün bahsetmek istediğim konu sizden gelen yorumlar üzerine anksiyete, iç daralması ve asabiyet üzerine olacak. Anksiyete bilinmezliğe duyulan korkudur. En önemli belirtisi iç daralması, asabiyet, baş ağrısı, çarpıntı, ağlama ve uykusuzluktur. Kişinin düşünceleri gelecekte olduğu zaman ve bu gelecekte olma durumu ne kadar fazlaysa muhakeme etme yeteneği de o kadar kaybolmuştur. Sanki kontrol elimizde değil gibidir. Anksiyetesi olan biri artık hayata karşı hiç güven duymaz hale gelir ve bu kendine, çevreye ve geleceğe duyulan güvensizlik beraberinde asabiyet getirir. Asabiyet durumunda kişi kendine hiç boşluk yaratmadan bir sürü işi aynı anda ve çok hızlı bir şekilde yapmaya çalışır. Ya da sürekli hızlı ve aralıksız konuşur. Aslında gelecekteki hedefine bir an önce ulaşmak, aynı zamanda içindeki karmaşayla yüzleşmemek için bu kadar hızlı hareket edip konuşmaktadır. Hayatına yeni şeyler getiren herhangi bir olayı istemediği için bu da asabiyeti, beraberinde anksiyeteyi tetikler. Hırçınlık ve kararsızlık olarak açığa çıkar. Aslında çok küçükken kendini kanıtlamak, gideceği yere en önce gitme, ulaşma isteği, ebeveynlerinden alamadığı destek ve beklediği cesaretlendirme gelmediği veya bu destek onun istediği şekilde olmadığı için hayata yeni şeyler almakta zorlanır. Anksiyetenin bir başka belirtisi iç daralmasıdır. İç daralması aslında var olmayan sınırlarla kısıtlandığını hissetme halidir. Bu hal kişiyi kapana kısılmış, çıkmaz bir sokağa girmiş gibi hissettirir. Öfke bütün duygusal alanı istila etmiştir. Ve bu da içsel bir daralma haliyle ortaya çıkar. Anksiyete, iç daralması ve asabiyet genelde ihtiyaç duyulan sevgiyi almak için kendi değil de diğer insanları mutlu etmek, kendi kişisel ihtiyaçlarını geri plana atmaktan geçer. Beklenti vardır, aferin almak, övülmek, sevgi görmek ister ama çok bekler. Çünkü hiçbir zaman hissettiği duyguyu dışarıdaki insanlar tamamlayamaz. Neden tamamlayamaz? Bir örnek verecek olsam, benim almak istediğim sevme ihtiyacı daire şeklinde olsun, karşının verdiği üçgen olsun. Bir türlü onlar eşleşemez ve karşıdaki sevgiyi verdiğini söyler, kişi de vermiyorsun der. Çünkü şekiller farklıdır. Dolayısıyla önce kendimizdeki daire şeklindeki boşluğu kendimizin doldurması esastır. Dışarıda hiçbir şey yok mantığıyla bakarsak, içindeki sevgi boşluğunu ta çocukluk dönemlerinden itibaren tamamlamaya başlamalı. Kendi içsel ihtiyaçlarımıza, kendi bilirliklerimize odaklanırsak, içerideki boşluk tamamlanacağından dışarıdan gelen her şey bonus olacaktır. Diğer yandan anksiyete, umutsuzluk, bıkkınlık, harekete geçememe isteği tüm benliği ele geçirir. Kendi kişisel gücüne güvenmek yerine karar vermek yetisini daha başarılı olduğunu düşündüğü birine verir. Böylece güvensizlik ve güçsüzlük duygusunu büyütür. Anksiyete ve iç daralması genelde kötü bir şey olacak şeklinde belirsiz bir kaygı olarak ortaya çıkar ya da somut bir tehditle de bağlantılı olabilir. Bu yüzden bunun derin yapıdaki kaynağı çocuklukta saklıdır. Genelde terk edilme, çok değer verdiği birinin yaptığı bir şeyden dolayı sevgisini kaybetme veya bir şiddet, bir hastalık sonucunda acı çekme korkusu yaşanmışsa ileriki yaşlarda bu şekilde açığa çıkması olağan bir şeydir. Olaylar aynı olmayabilir ama bilinçaltımız tüm yaşadıklarımızı duyguların frekansıyla kodladığı için şimdiki zamanda aynı duygu frekansına girdiğimizde çocukluktaki dosyalar açılır. Dolayısıyla korkan, güvensiz, güçsüz hisseden yetişkin olan değil, çocuk olandır. Tamamlanmamış ihtiyaçlar bilinçaltının derinliklerinden gelir. Benim sana ihtiyacım var demektedir. Kendi çocukluğunuzu şifalandırmak, onu sarıp sarmalamak, güvende ve her zaman yetişkin bilinciyle yanında olduğunuzu söylemek çok iyi gelir. Burada size çok basit bir tüyo vermek istiyorum. Ne zaman
aklınıza yanlış yaptığınızı bilip ama anksiyetenizin ve korkularınızın içine düşerseniz, yani tam olarak aynı olmasa da sigaranın zararlı olduğunu bilip, hatta paketlerin üzerindeki uyarıları görmenize rağmen, mantıken bilmenize rağmen içmeye devam etmek gibi. Ya da çocuğunuzu okula yollayıp mantığınızla okulun güvenli olduğunu, başına bir şey gelirse kontrol edemeyeceğinizi bilmenize rağmen sürekli çocuğu düşünme, kontrol etme, acaba ne oldu diye endişelenmek gibi ve daha birçok örnekte olduğu gibi. Bu durumlarda kendinize şu soruyu sorun. Bunu hisseden kaç yaşındaki ben? 0-6 arasında aklınıza ilk gelen sayı doğru yaştır. O yaşınızı sevin, yanında, arkasında olduğunuzu söyleyin, şifalandırın. Kendi için neyin iyi olduğuna karar vermek, beklentilerine cevap vermek, diğer insanların beklentilerini oldukları yerde, oldukları haliyle bırakabilmek, güvensizlik ve güçsüzlük duygusunu bir nebze de olsa azaltabilir. Şimdi küçük bir meditasyonla devam edelim. Şimdi derin derin nefesler alırken bedenini gevşet. Her nefeste bedenin biraz daha gevşiyor ve rahatlıyor. Bilinmezlikten korkmayı bırakıyorum. Artık tüm dikkatim şimdi ve burada. Hayata güvenmeyi kabul ediyorum. Her şeyi mükemmel bir şekilde yapmam gerekmiyor. Elimden gelenin en iyisini yapıyor ve bırakıyorum. Tüm beklentilerimi, tüm kontrol duygumu bırakıyor, benden uzaklaştığını görüyorum. Her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu biliyor, pişmanlık kelimesini hayatımdan çıkarıyorum. Böylece bazı şeyleri daha net görebiliyor, hayatıma daha rahat ve kolaylıkla yaşamaya devam edebiliyorum. Hayata güveniyor, her şeyin en iyisinin bana geldiğini biliyorum. Bunu hak ettiğimi kabul ediyorum. Öyle olsun, öyle de oldu.